Burası gerçekten Saigon. Birinci bölgeden sadece 20 dakika uzaklıkta. Sanki zaman durmuş gibi burada. Nehirde yük gemileri, tarlalar, göletler, eski apartmanlar. Saigon beni hala şaşırtıyor. Bugün Tanda'yı keşfediyorum. Hazırsanız devam. İlerideki köprüyü geçince tamamen farklı bir semtte olacağım. Şehrin kalabalığından kurtulup Yarımada'ya gidiyorum. Köy gibi bir yer. İşte bir anda trafik azaldı, beton kayboldu. Gürültü de azalıyor. Hala aynı şehirde olduğuma inanmak hakikaten zor. Hemen karşıda koca koca binaları görüyorsunuz. İşte orası yaklaşık buradan 15-20 dakikalık mesafe. Hello. Güzel. Oradaki trafiği, gürültüyü düşünün. Önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur. Oradan biraz mesafe aldıktan sonra böyle bir sessizliğin içindeyiz. Neyse ki Google Maps burada güzel çalışıyor. Bu sağlı sollu mekanlar oturup soğuk, sıcak bir şeyler içebileceğiniz, bir şeyler atıştırabileceğiniz yerler. Bazıları özellikle balık tutmak için yapılmış. Ve şu arkamda gördüğünüz yerde bir balık tutma göleti diyelim. Burada küçük meblağ karşılığında ya da belki de bedava, tam bilemiyorum, şimdi gireceğim bakacağım. Balık tutuyorsunuz, kahvenizi içiyorsunuz, hoşça zaman geçiriyorsunuz işte sakin sakin. Tam köy hayatı baktığınız zaman. Şimdi biraz soluklanmak için buradaki bu turistik köylerden birine geldim. Benue 1 burası. Motosikletle gelenler için göstermiş olayım. Şurası motosikletini park edeceğiniz yer. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru geçeyim bakalım. Saat 9'u çeyrek geçiyor sabah. Yani hakikaten çok sıcak bastı. Nem korkunç. Umarım burada gölge serin yerlerden birine çöküp bir güzel soğuk kahve içebilirim. 4 kilodan küçük köpekler. Restoranlara girişleri yasak. Ama serbest dışarılarda dolaşabilirler. Hey, hello. Saigonluların şehirden kaçmak için geldiği yerlerden biri burası. Turistik gibi görünüyor ama esasında Saigonlular için yapılmış. Biraz önce görüntü alamadım. Yani çünkü ilginç bir şey. Orta yaşlı hanımlar gelmiş, epey bir grup. Fotoğraf çekilecekler belli ki. O yüzden buraya gelirken kullandıkları kıyafetleri kenarlarda değiştiriyorlardı. Bildiğiniz soyunuyorlar. O yüzden kamerayı kapattım. Ya ilginç tabii, burada bu fotoğraf çekme hikayesi her yerde olduğu gibi çok popüler. Ama yani böyle açık alanda kıyafet değiştirmek de, o da ilginç oldu. Neyse, yapacak bir şey yok. Devam. Bir kısa tur atıp ne var ne yok şöyle bir boşken görelim. Ondan sonra soğuk bir kahveyi hak ettim diye düşünüyorum.
Şehrin ortasında böyle bir sessizlik beklemiyordum açıkçası. Burada hayat kurtaracak en önemli şey şu gördüğünüz arkadaş. Hindistan cevizi suyu. Yani hem susuzluğunuzu gideriyorsunuz hem de eksik mineral, elektrolit ne varsa bu arkadaş yerine koyuyor. Tanda Yarımadası'nı bu kadar özel kılan şey ne? Dediğim gibi hem şehre 4-5 kilometre mesafede, 15-20 dakikalık mesafede bir kaçamak noktası. Hem de şöyle bakmak lazım. Saigon Nehri'nin tam kıvrım yaptığı bir yer. Karaletek bağlantısında bir kanal var, Tanda kanalı. O yüzden esasında Yarımada'dan ziyade bir ada gibi, esintinin fazla olması ve bir tık daha serin olması. En yüksek binalar ve yapılaşma olmayınca, o kadar asfalt, araba yoğunluğu olmayınca havada 1-2 derece daha serin. Ama şunu söylemek lazım. Mayıs ayındayız ve Mayıs ayı bence Saigon'un, Güney Vietnam'ın en sıkıntılı ayı. Yani yağmur mevsiminin başlangıcı ama yağmur da yağmıyor. Hani yağmur yağsa bir tık bir hava serinleyecek 1-2 derece o anda en azından. Yağmur da yağmıyor. Nem maksimumda ya biraz zor bir mevsim. Buradaki mekanlardan sadece biriydi bu. Bunun gibi 3-4 yer var. Burası yani standart bir dinlence alanı. Çok da orijinalliği olmayan bir yer gibi geldi bana. Neyse, devam. Kısa bir soluklanma molası. Elbette Vietnam'a özgü buzlu sütlü kahveyle. Cafe Sida. Tanda bölgesinde dolaşmaya devam. Şu anda tam Tanda kanalının önündeyim. Şöyle görüyorsunuz. Şu ileride gördüğünüzde sabahleyin üzerinden geçip geldiğim köprü. Tanda Yarımadası'nın tek girişi o. Esasında kanalla ayrılmış durumda ana karadan diyelim. Şimdi arkamda gördüğünüz yer hakkında da biraz bilgi vereyim. Bunlar meşhur Tanda apartmanları. Tarihi açıdan baktığınızda savaş bitmeden önce 1960'larda yapılmaya başlanmış toplu konut projesi gibi yerler. O zamanlar için tabii büyük bir gelişme. Böyle bir yerin yapılması Ho Chi Minh City'de modernizmin bir girişiydi. Fakat daha sonra işte savaşı takiben birleşmeyle beraber burası bir kamusal toplu konut haline geldi. Ne yazık ki ondan beridir çok fazla da bir şey yapılmadı. Biraz harabe haline gelmeye başladı. Çok küçük yerler, çok küçük daireler, odacıklar halinde. Benzerleri Çin'de de vardı, hala da var. Burayla ilgili mesele bütün bu bölgeyi, Ben Hue diyeceğimiz bölgeyi Tanda'dan itibaren kentsel dönüşüme sokmak istiyorlar ama bu yaklaşık bir 20-25 senedir böyle bir proje var. Fakat bir türlü gerçekleşmiyor çünkü zor bir proje. Fakat çok da değerli bir arazi. Yani inanılmaz değerli bir arazi. Tamamen böyle nehirle çevrelenmiş. Bilen biliyordur. Tadiyen kısmındaki villaları da buraya yapabilirsiniz. Yani müthiş değerlenecek ve büyük paraların kazanılacağı bir yer. Bununla beraber küçücük dairelerde yaşadığı için insanlar müthiş de bir nüfus yoğunluğu var. Artı doğal bir stüdyo haline geldi. Yani film çekmek isteyenler, sinema için vesaire buraya gelip burada çekimler yapılıyor. Hem nostaljik bir havası oluyor, hem savaşla ilgili o günleri anan filmlerde buraları kullanılıyor. Bence de burasının korunmasında fayda var diye düşünüyorum. Yani Ho Chi Minh City'nin diğer bölgelerine doğru genişleyebileceği çok alan var. Oralar da genişlese, burayı da böyle bir nostaljik bir yer haline getirseler, biraz daha bakımlı hale getirseler
Bence müthiş turistik bir yer olur. Benzer bölgeler Bangkok'ta da var. Başka yerlerde de muhtemelen var. Benim bildiğim Bangkok'ta var. Ve tam bir turistik bölge olmuş. Binlerce, milyonlarca turist gelip işte video çekmek istiyor, oturup kalkmak istiyorlar da. Öyle bir hava oluşturulmuş. Bence aynı konsept burası için de yapılır. Ve burası çok 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 daha doğal olur. Diğer taraflar tamamen suni yapılmış yerler. Şimdi biraz daha gezmeye devam. Bir anda Saigon'dan çıkmış, başka bir yere gelmiş gibi oluyorsunuz. Ben de buradaki bu havayı seviyorum, açık söyleyeyim. Bu eskimiş toplu konutların dahi bakımlı, keyifli bahçeleri var. Nehir kenarında harika kafeler var ve fiyatlar şehir merkezinin yarısı. Görüyorsunuz nehrin bir yakasında milyon dolarlık konutlar, bir tarafta bunlar. Ve tabii elbette büyük bir rant var. Yeri gelmişken paylaşmadan geçmeyeyim. Nehrin, şehrin hatta Vietnam'ın ticaretinde rolü çok büyük. Yavaştan gün sonu gelirken son bir kafe daha görüp yol hazırlanma zamanıdır. Nehrin karşı tarafına bu defa köprüden değil de feribotla geçmek daha keyifli olacak gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.